Bugün çok önemli bir gün. Çünkü Arjantin-Fransa Dünya Kupası final maçı oynanıyor. Az önce Arjantin 1-0 öne geçti. Bunun üzerine maçı evde izlemek yerine evdeki arkadaşlarımın şaşkın bakışları arasında kendimi dışarı attım. Buenos Aires'te maç saatinde araç bulabilmek imkansız. Hele o maç Arjantin Dünya Kupası final maçıysa. Venezuelalı bir Uber sürücüsü imdadıma yetişti. Birazdan Avenida 9 de Julio üzerindeki Obelisco Meydanı'na varacağız. Obelisco Meydanı'na varmamıza 1 kilometre kala trafik polisinin güvenlik nedeniyle yolu kesmiş olduğunu görüyoruz. Está cortado, la gente está viendo el partido en un bar, en el vidrio, la vitrina del bar. Y bueno, ahora el aglomeramiento de gente está cortando uno de los carriles de la avenida Córdoba, acá en el centro de la capital. Va a haber mucha gente ahora. Esto a mitad del segundo tiempo va a explotar. La 9 de julio el obelisco va a ser una fiesta terrible. Acá esta esquina también se llena de gente, así que va a ser una fiesta. Vamos a Argentina. Bu maçı evde izlemeyi tercih etmeyip kendini dışarı atan pek çok insan görüyorum. Bu görüntüleri çektiğim kamera aslında bir fotoğraf makinesi. İnsanlara da fotoğraf makinesiyle yaklaşınca doğal olarak onların fotoğraflarını çektiğimi düşünüyorlar ve hemen bana poz veriyorlar. Doğrusu benim pek bir şikayetim yok. Obelisco'ya doğru ilerlerken yolda trompet çalmayı yeni öğrenen bir gençle karşılaşıyorum. Onu filme alıp alamayacağımı soruyorum. De Turquía. Durumu gayet büyük bir mutlulukla karşılıyor. Tanışmak ve Instagram'da story paylaşmak faslından sonra yürüyüşümüze devam ediyoruz. Etrafımızdaki az sayıdaki insanı trompetiyle selamlıyor, neşelendiriyor. Tam bu sırada bir gol sesi duyuyoruz. Evet, bu nazik el işareti skorun 2-0 olduğunu müjdeliyor. Çok güzel, hep beraber sevinebiliriz. Bu golden sonra büyük bir keyifle yürüyüşümüze devam ediyoruz. Meydana yaklaştıkça kalabalıklar artmaya başlıyor. İşte bu River Plate'li kızların arkasında gördüğünüz meşhur Obelisco. Obelisco Meydanı, Buenos Aires'in göbeğinde neredeyse her türlü toplumsal olaya ev sahipliği yapan çok önemli bir mekan. Hem çok mutlu olaylara hem de çok kanlı ve üzücü olaylara tanık olmuş. Aynı zamanda Buenos Aires şehrinin görsel simgesi. Size biraz bu meydandan ve bu meydandaki bazı alışkanlıklardan bahsetmek istiyorum. Esto es Argentina, este es el pueblo, este es el sentimiento. Las Malvinas son Argentina, amigo. Las Malvinas son Argentina. Burada Peru bayrağı ile Arjantin'e verdiği desteği gösteren bir Perulu arkadaşı görüyoruz. Vatanseverlik duygularının kabardığı her olayda sizin belki Falkland Savaşı olarak bildiğiniz Malvinas Adaları Savaşı gündeme gelir. Belki ben yabancı olduğum için bunu daha yüksek sesle dile getirmek istediler. Meydanda bu tür kalabalıklar toplandığı zaman buralarda normalde göremeyeceğiniz işportacılar ortaya çıkar. İşportacıların sattığı başlıca şeyler soğuk bira, gazoz, bayraklar ve her türlü olayı karnaval gibi yaşamanızı sağlayan köpük. Köpük kutlamaların olmazsa olmazı. Çok önemli bir konu. Şu pet şişede gördüğünüz içki Fernet Cola. Arjantinlilerin çok sevdiği acı bir vermut olan Fernet'in kola ve benzeri gazozlarla karıştırılmasıyla ortaya çıkan buzlu bir içecek. Kesilmiş pet şişeden sokakta içilmesi oldukça yaygın bir durumdur. İşportacıların sattığı başka bir ürün ise chorizo ismi verilen sucuk ve ekmek. Bunlar sokakta çıkardıkları dumanla toplumsal olayların atmosferini oluştururlar. Buenos Aires oldukça zengin bir şehir. Fakat Arjantin genelindeki gelir dağılımı adaletsizliği burada sınıfsal bir kontrast oluşturarak daha fazla görünür hale gelir. Futbol coşkusu ise kalabalıkları bambaşka bir renge boyayarak bir günlüğüne dahi olsa bu zıtlıkları görünmez hale getirir. Şu arkada gördüğünüz Avenida Corrientes yani Corrientes Caddesi. Şimdiden bu kalabalık toplanmaya başladıysa maçın bitimini düşünemiyorum bile. Keşke şu adamlar gibi elektrik direklerinin üzerine çıkabilsem, size kalabalığı daha farklı bir açıdan gösterebilsem. Maç oldukça çekişmeli bir hale gelmeye başladı. Maçın kolay olmayacağı zaten biliniyordu ama Fransa'nın üst üste 2 golü bu kadar hızlı bulabileceğini ise tahmin etmiyordu. Sokaklarda sessiz ve gergin bir bekleyiş hakim.
Şu anda meydanda çok sayıda kullanıcı bulunması nedeniyle cep telefonundan erişilen internet oldukça yavaşlamış durumda. İnsanlar maçı takip edemiyorlar. Kıyıda köşede kalmış tek tük büfelerin ya da bugün hala açık olan bazı dükkanların vitrinlerinden içeri bakarak skoru öğrenmeye çalışıyorlar. Burada Arjantin'in gole çeviremediği bir pozisyonu gol zanneden ve olmayan bir gole sevinen insanları görüyorsunuz. Onları bu şekilde görmek bende endişe yaratıyor. Ya kupayı alamazsa Arjantin? En iyisi bunları düşünmeyip maça odaklanmak. Güzel bir yere konuşlanacağım, kameramı kalabalığa çevireceğim ve radyodan maçı izleyeceğim. Sevdiğimiz bir aile büyüğümüz olan Alberto, radyoları çok sevdiğimi bildiği için babasına ait olan bu radyoyu bana hediye etti. 1978 imalatı olan bu radyo, Arjantin'in 1978'deki ilk Dünya Kupası şampiyonluğunu görmüş, sonra 1986'dakini. Belki bugün burada 3. Dünya şampiyonluğunu benim ellerimde görecek. Notable en el minuto 122 del partido. Arjantinliler Dünya Kupası'na çok yaklaştıklarını düşündükleri bir anda Mbappe skoru eşitledi. Oldukça zor anlar. Radyo spikerinin delirmesinden de anlaşılacağı gibi Dibu Martinez bir penaltı kurtarıyor. Penaltılarda fark biraz daha açıldı. Ne olduğunu anlamak isteyen bir vatandaş benden radyoyu istiyor. Montiel altın vuruşu yapıyor. Arjantin Dünya Kupası'nı kazanıyor. Tarihi an dedikleri işte böyle bir şey. Şampiyonluğun kesinleştiği bu tarihi an kalabalıklar Obelisko'ya doğru hareket ediyor. Bir polis aracı da bu kalabalıklara varlığını hatırlatmak amacıyla meydana çıkıyor. Tabii çıkması çok faydalı oluyor gördüğünüz gibi. ¡Vamos Argentina, papá! Dale, Rachi. ¡Vamos Argentina, carajo! ¡Argentina, carajo! Bu kadar hareketli bir kalabalık içerisinde kendimi kollamakta güçlük çekiyorum. Sonunda olan oluyor. Kameram bu heyecanı kaldıramıyor. Yolumun bundan sonraki bölümüne cep telefonuyla devam ediyorum. Taraftar gruplarının davulcuları her sezon takımlarını desteklemek için büyük hazırlıklar yapıyorlar.
Kendimi onları bu tarihi anda bu meydanda canlı olarak dinleyebildiğim için çok ayrıcalıklı hissediyorum. ¡Esta es la verdadera copa! ¡La verdadera copa Argentina! Şimdi sıra Corrientes Caddesi'ne geldi. Corrientes Caddesi, üzerinde bulunan tiyatro sahneleri ve müzikollerle ünlüdür. 9 Temmuz Caddesi ile kesişir. Şu anda bir insan seli akıyor. Bu akıntıya karşı ilerliyorum. Burayı böyle görmek müthiş bir his. Kalabalığın içerisinde ilerlerken ilginç bir durumla karşılaşıyorum. Komando yürüyüşü yaparak Corrientes Caddesi'nden Obelisko'ya doğru yürümeye çalışan biri. Anladığım kadarıyla arkadaşlarıyla bir iddiaya girmiş ya da bir söz vermiş. Eğer Arjantin şampiyon olursa Obelisko meydanına kadar komando yürüyüşü yaparak gideceğim demiş. Belli ki çok acı çekiyor. Katoliklerin İsa'nın çektiği acıları hatırlamak için yaptıkları bazı prosesyonlar yani yürüyüşler vardır. Bu yürüyüş bana onları hatırlatıyor. Bu insan selinde biraz daha ilerleyince hep birazdan şarkı söyleyen ve pogo dansı yapan bir kalabalık görüyorum. Buralarda çok bilinen bir şarkı. Bu şarkının çıkışı tam 36 yıl önceye dayanıyor. Yani Arjantin'in kazandığı son kupayla aynı yıl. Katar'dan dönen milli takım otobüsünü karşılamak için 4 milyon kişi yollara döküldü.
Buenos Aires tamamen felç oldu. Milli takım otobüsü çevre yolundaki yolculuğunu tamamlayamadı. Futbolcular yollarına helikopterle devam etmek zorunda kaldılar. Kutlamalar hala sürüyor ve yıllarca sürecek gibi görünüyor.